Tarihin sayfaları, insanlığın gölgede kalan en karanlık, en dehşet verici bölümlerini saklar. Öyle bir hikaye var ki, bir kralın kişisel hırsı, yeryüzünün en büyük trajedilerinden birini yarattı. Bu sadece sömürgecilikten ibaret değil, bu, kişisel mülk olarak görülen devasa bir coğrafyada, sistematik vahşetin ve akıl almaz bir katliamın hikayesidir. Bugün, modern tarihin en büyük seri katillerinden biri olarak anılan Belçika Kralı II. Leopold'un, Kongo Bağımsız Devleti üzerindeki kanlı saltanatını ve yarattığı dehşet verici mirası anlatacağız. Hazır olun, zira bu hikaye, insan doğasının en dibine bir yolculuktur. Tarihin en büyük seri katili, Belçika Kongosu'ndaki Kral II. Leopold'un hükümdarlığı. Belçika Kralı II. Leopold'un 1865-1909, Kongo Bağımsız Devleti üzerindeki 23 yıllık mutlak ve kişisel hükümdarlığı, modern tarihin en büyük insanlık trajedilerinden ve en acımasız sömürgecilik örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu dönem, kralın kişisel servetini artırma hırsının, 10 milyondan fazla Kongolunun hayatına mal olduğu, akıl almaz bir vahşet ve sistemli sömürü hikayesidir. 2. Leopold, Belçika'nın küçük bir ülke olmasından rahatsızdı ve diğer büyük Avrupa güçleri gibi denizaşırı bir imparatorluk kurmayı saplantı haline getirmişti. Ancak Afrika'daki paylaşım yarışı başladığında, sadece bir sömürge değil, devasa bir toprak parçasını kendi özel mülkü olarak ele geçirmeyi başardı. Günümüzdeki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yaklaşık 78 katı büyüklüğündeki bu bölgeyi, Uluslararası Afrika Derneği gibi insancıl ve hayırseverlik kisvesi altındaki kuruluşlar aracılığıyla ele geçirdi. 1884-1885 yıllarındaki Berlin Konferansı'nda Avrupa güçleri, Leopold'un Kongo Havzası üzerindeki iddialarını kabul etti ve böylece Özgür Kongo Devleti, Atatürk du Kongo adı verilen, gerçekte Belçika Kralı'nın özel bir tımarhanesi olan bir varlık doğdu. Kral Leopold, uluslararası kamuoyuna Kongo'ya medeniyet, Hristiyanlık ve ticaret getireceği vaadinde bulunurken, perde arkasında acımasız ve tek bir amaca odaklanmış bir rejim kurdu. Kongo'nun zengin doğal kaynaklarını, özellikle de o dönemde hızla değerlenen fil dişi ve kauçuğu maksimum düzeyde sömürmek. Bu sömürü Force Publique, halk gücü adı verilen, yerel halktan zorla askere alınan ve Avrupalı subaylar tarafından yönetilen özel bir ordu aracılığıyla uygulanan zorla çalıştırma sistemi üzerine kuruluydu. Bu rejim altında Kongolular tarım yapmak veya avlanmak yerine, kendilerine verilen zorunlu kotaları doldurmakla yükümlüydüler. Kauçuk patlamasıyla birlikte kotalar akıl almaz seviyelere ulaştı ve kotaları yerine getir. Emeyenler için dehşet verici cezalar uygulandı. Kraliyetin sömürü politikası, tarihin en korkunç insan hakları ihlallerine yol açtı. Kauçuk kotasını karşılayamayan köylüler, kırbaçlama, işkence ve en bilinen vahşet biçimi olan sistematik olarak ellerin kesilmesi gibi cezalarla karşılaştılar. Askerler, kurşun israfını kanıtlamak için, öldürülen isyancıların veya kotayı dolduramayanların ellerini kesip subaylarına getirmek zorundaydılar. Canlı insanların ve hatta çocukların elleri, basit bir atış ispatı olarak toplandı. Köyler yakıldı, kadınlar ve çocuklar rehine alındı ve sayısız insan açlık, yorgunluk, hastalık, özellikle uyku hastalığı ve çiçek hastalığı bu zorlu koşullarda hızla yayıldı ve doğrudan infazlar sonucunda hayatını kaybetti. Leopold'un Kongo'da yarattığı terörün bilançosu, modern tahminlere göre 10 ila 15 milyon insanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Bu, o dönemdeki Kongo nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden akıl almaz bir kayıptır. Bu ölümlerin büyüklüğü ve sistematik vahşet yöntemleri nedeniyle 2. Leopold, bazı tarihçiler tarafından tarihin en büyük seri katili veya Kongo'nun kasabı olarak nitelendirilir. Başlangıçta büyük ölçüde gizli tutulan bu vahşet, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Kongo'daki misyonerler,
cesur gazeteciler ve ahlak sahibi İngiliz konsoloslar sayesinde yavaş yavaş uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Amerikalı siyahi gazeteci George Washington Williams, 1890'da Leopold'e yazdığı açık mektupla bu zulmü dünyaya duyuran ilk önemli figürlerden biri oldu. Ancak en etkili tepki, İngiliz ticaret memuru Edmund de Morel ve İrlandalı diplomat Roger Casament'ten geldi. Morel, gemilerin Kongo'dan yalnızca doğal kaynak, kauçuk ve fil dişi, yükle ayrıldığını, karşılığında ise sadece silah ve mühimmat getirdiğini fark etti. Bu durum, ticaretin insani bir amaç taşımadığını, tam tersine zorla sömürüye dayandığını gösteriyordu. Casement ise 1904'te yayınladığı Casement raporu ile el kesmeleri, işkence ve zorla çalıştırmayı kanıtlayan detaylı gör. Gü tanığı ifadelerini ortaya koyarak uluslararası skandalı alevlendirdi. Bu raporlar ve Amerikalı yazar Mark Twain gibi ünlü isimlerin de katıldığı Kongo Reform Birliği'nin, Congo Reform Association, yoğun baskıları sonucunda, 2. Leopold'un rejimi uluslararası alanda büyük bir itibar kaybına uğradı. Baskı o kadar arttı ki, Belçika hükümeti bile kralın şahsi mülkiyeti olan bu topraklara el koymak zorunda kaldı. 1908'de Leopold, Kongo Bağımsız Devleti'ni Belçika Devleti'ne devretmek zorunda kaldı ve bölge, Belçika Kongosu adıyla bir koloni haline geldi. Bu devir, vahşetin en üst düzeydeki uygulamalarına bir son verse de, sömürgecilik ve ırkçılık politikaları 1960'a kadar devam etti. Leopold, saltanatı boyunca elde ettiği muazzam servetiyle Belçika'da birçok gösterişli inşaat projesi gerçekleştirdi. Bu da onun kanlı mirasının bir yansıması olarak kaldı. 2. Leopold'un Kongo'daki hükümdarlığı, emperyalizmin ve sınırsız açgözlülüğün insanlık tarihinde nelere mal olabileceğinin en çarpıcı örneğidir. Kongo'nun zenginliği Belçika'yı zenginleştirirken, Kongo halkı 10 yıllar süren travma ve ekonomik yıkımla baş başa bırakıldı. Bugün bile Belçika bu karanlık tarihle tam olarak yüzleşme konusunda zorlanmakta, ancak bu olaylar modern insan hakları hareketinin doğuşuna ilham veren ve insanlığa karşı işlenen suçlar kavramını gündeme getiren önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Bu soykırım ve sistematik vahşet, tarihin asla unutmaması gereken bir uyarıdır.